Ben Hasan Torlak. Anadolu kültüründe bitkilerin, Anadolu kültüründe ağaçların ve Anadolu'nun Türkiye'nin endemik bitkiler konusunda araştırmaları ve yayınları olan biriyim. Yaklaşık 20-30 yıldır bu konularda çalışmaktayız. Bu kapsamda Anadolu'da yetişen, ülkemizde yetişen ağaçların kültürdeki yeri, insan kültürünü etkilemeleri veyahut insan kültürünün ağaçları etkilemesi, ayrıca tarım bitkilerinin Anadolu insanındaki kültürel yansımaları gibi çalışmalara yapmaktayız. Anadolu bilindiği gibi tahıl bitkilerinin, baklagillerin ana vatanı olan coğrafyada bulunmaktadır. Özellikle bereketli hilal, Neolitik çağda bu bitkilerin dünyaya yayılış yeri olarak köken almıştır. Bu coğrafyadan köken almıştır. Örneğin baklagiller, buğday, arpa, yulaf gibi tahıllar bütün dünyaya Anadolu'dan yayılmakla birlikte bu bitkilere, tarım bitkilerine bağlı olan kültür de bu bitkilerle birlikte dünyanın diğer coğrafyalarına yayılmıştır. Peki bu bitkiler nasıl bir kültürel üst yapı oluşturmuşlardır? Hangi özellikleriyle kültürel yapı oluşturmuşlardır? Bunlar başında fizyonomileri gelir, görsel unsurları gelir. İkincisi kullanımlarıdır, kullanım değerleridir. Tarımdaki kullanılan bitkilerin insanlarda oluşturdukları algılar, onların kültürdeki kültürel üst yapılarını ve inanç dünyalarında etkilemiştir. Örneğin bakla, bildiğimiz bakla, Anadolu'dan ilk kültüre edildiğine dair bilgiler Anadolu'dan gelmektedir. Diyarbakır Çayönü'nde yapılan kazılarda bakla kalıntıları bulunmuştur. Bu da baklanın M.Ö. 8000'lerden itibaren kültüre alındığı, Anadolu'da kültüre alındığı ve insanların hem tarımsal faaliyetlerinde hem de kültürel faaliyetlerinde önemli rol oynadığı sonucuna ulaştırmıştır. Yine nohut, bu da bir baklagildir. Yine ilk olarak Çayönü'nde, Neolitik çağ Anadolu yerleşimi Çayönü'nde tespit edilmiştir. Aynı zamanda buğdayın hala yabani ataları Güneydoğu'daki Karacadağ'da halen yetişmektedir. Soğan gibi tarım bitkilerinde kökeni yine bereketli hilal dediğimiz, Anadolu'nun da bir bölümünün olduğu bereketli hilalde köken almıştır. Örneğin bu bitkilerden biri olan bakla, eski çağlardan beri, antik dönemlerden beri kehanette ve ölüler dünyasıyla ilişkilendirilmiştir. Örneğin Hititler günümüzden 4000 yıl önce hüküm süren Hitit uygarlığında bakla taneleri kehanet uygulamalarında veyahut büyücülük uygulamalarında kullanmıştır. Kehanet nedir? Gelecekten haber verme. Örneğin tanrıların bir iş konusunda nasıl düşündüğü veya nasıl bir karar verip olayların o şekilde gelişeceğini öğrenmek için Hititler bir tahta üzerine bakla tanelerini gelişigüzel atarlar ve onların biçimine göre gelecekte sorguladıkları konuda tanrıların nasıl karar alacaklarını bilmeye çalışırlardı. Yine Antik Yunan'da 2000 yıl sonra Antik Yunan'da da baklalar suçluların suçlu olup olmadıklarını tespit amacıyla kullanılmıştır. Örneğin bir torbaya siyah ve beyaz baklalar atılmış. İçinden suçlu olan kişi içinden bir avuç çekmiş ve bunlarda beyaz bakla sayısı fazlaysa suçsuz, siyah bakla sayısı fazlaysa suçlu olarak algılanmıştır. Yine bakla tohumları, bakla taneleri cenine benzetildiği için antik dönemde Mısır'da ve Roma'da ölüler dünyasıyla ilişkilendirilmiştir. Örneğin Mısır'da insanlar yeniden doğabilmeleri için bakla tarlalarına gömülmüştür. Roma döneminde, antik dönemde bakla kutlamaları yapılmıştır veya bakla ile ilgili festivaller düzenlenmiştir. Bu kapsamda baklanın tanelerinde insan ruhunun olduğu düşünülmüştür.
biçiminden dolayı, fizyonomisinden dolayı. Bu şekilde baklanın fizyolojik özellikleri kültüre yansımıştır. Baklanın besleyici değerinin yanı sıra fizyolojik özellikleri dolayısıyla kültürü de biçimlendirmiştir. Yine nohut. Nohut da Neolitik çağdan bu yana Anadolu'da üretilen bir bitkimizdir. Hala Anadolu'da endemik yani Türkiye'ye özgü nohut çeşitlerimiz yetişmektedir. Güneydoğu Anadolu'da, Toroslar'da insanlarımız doğadan yabani veya endemik nohutların tanelerini doğadan toplayıp yiyebilmektedirler. Nohutun ilginç uygulamaları söz konusu. Nohutla ilgili uygulamalar ilk Urartu'da görüyoruz. Urartu döneminde nohutun mezarlara saçı olarak, sunu olarak, ölü hediyesi olarak konulduğu görülmektedir. Nohutla birlikte kuru üzüm taneleri de mezarlara saçı olarak sunulmaktadır. İlginç olan husus, günümüzde de Güneydoğu'da, özellikle Gaziantep'te halen ölü mezarlarına ölü defnedildikten sonra ertesi gün nohut ekilmektedir. 70 tane nohut ıslatılıp ekilmektedir. Dolayısıyla 3000-4000 yıldır aynı kültürel uygulama nohuta bağlı bir şekilde devam etmektedir. Bu şunu göstermektedir. Tarımsal bitkiler, bitkilere tutunarak gelen bir kültürel süreklilik var. Günümüzden 4000 yıl önce veya 5000 yıl önce, tabi yazı olmadığı için 4000 yıl önceden ki milattan önce 2000'den önceki kayıtları bilmiyoruz. Ancak kazılarda nohut, kömürleşmiş tohumları gördüğümüz zaman o dönemde de bitki tanelerinin, tohumlarının mezarlarda kullanıldığını tahmin edebiliyoruz. Peki nohut neden mezarlara konuluyor? Bunun bir fizyolojik bir nedeni olması lazım. Üzüm taneleri, kuru üzüm taneleri neden saçı olarak mezarlara konuluyor? Veya günümüzde üzüm veyahut leblebi taneleri, kuru üzüm veya leblebi taneleri neden düğünlerde damat tarafından saçı olarak saçılmaktadır? Bunun Urartularda veyahut Gaziantep'teki mezarlara nohut saçılması ile veyahut kuru üzüm tanesi saçılması ile günümüz düğünlerinde, Anadolu düğünlerinde hala bunların saçı olarak saçılmasının ortak noktası nedir? Çok önemli bir ortak noktası var. Hem üzüm bitkisinde, üzüm tanesinde hem de nohut tanesinin ortak bir özelliği var. Bu iki tarım bitkisi de ekmek mayalamada kullanılır. Dolayısıyla mezara gömdüğünüz ölünün tekrar dünyaya gelebilmesi için, tekrar canlanabilmesi için bunun bir mayanın hamuru taşırması gibi yani bir canlandırması gibi mezardaki kişinin de yeniden bir anne karnında büyüyüp yeniden dünyaya geleceği algısı, paralelliği söz konusudur. Günümüzde hamuru mayalayan bitkiler yeniden doğuşla ve doğurganlıkla ilişkilendirilir. Nasıl ki bir hamur teknesinde mayalandıktan sonra aynı bir annenin karnı gibi şişmekteyse, yine ekmeği mayalayan tohumlar, nohut gibi, üzüm gibi, incir gibi, hatta meşe palamudu gibi tohumlar bu süreci başlatan, annenin karnını büyüttüğü gibi bu mayalayan bitkiler de hamuru büyüttüğü için ikisi arasında bir paralellik kurulmaktadır. Anadolu bitkilerinde dolayısıyla mayalayan bitkiler her zaman yeniden doğuş ve ana tanrıçalarla ilişkilendirilmektedir. Günümüzdeki düğünlerde damadın leblebi, yani nohut içeren leblebi veya kuru üzüm saçması da şu demektir: evliliğin sonucunda bir mayalanma olacaktır. Bu mayalanma nasıl olacaktır? Bu mayalanma gelinin hamile kalması, gelinin mayalanmasıdır. Gelin bir hamurdur Anadolu algısında. Neden hamurdur? Çünkü Anadolu kültüründe gelin eve girerken eve hamur yapıştırır. Ben mayalanacak bir hamurum. Dolayısıyla mayalandıktan sonra bir hamurun mayalanıp şişmesi gibi benim karnım da şişecektir. Hamile kaldığım zaman bu şekilde olacaktır. Ve bunu sağlayan, döllenme ile ilişkilendirilen, hamuru mayalayan bitkilerde düğünde bu yüzden saç olarak saçılır. Yani erkeğin kadına döllemesi gibi mayalayan tarım bitkileri de
hamuru mayalanması paralelliği kültürde kurulmaktadır. Üst yapı bu şekilde kurulmaktadır. Dolayısıyla gerek tarım bitkilerinin gerekse doğada yetişen, kültüre alınmamış diğer bitkilerinin mayalanmadaki fonksiyonları çocuk doğurmakla ilgili, hamile kalma süreçleriyle ilgili paralellikler kurularak benzeştirilmektedir. Bu yüzden bu bitkilerin özgülendiği tanrıçalar, örneğin meşenin özgülendiği tanrıçalar Kibele gibi, Artemis gibi, Hekate gibi ana tanrıçalardır. Doğurganlıkla ilgili tanrıçalardır. Nitekim son yıllarda Çatalhöyük'te, Neolitik çağda bir ana tanrıça idolünün içinde bir tohum yerleştirildiği görülmüştür. Yani tohumdan döllenme diye bir algı söz konusudur Anadolu kültürlerinde. Peki tohumdan bir insanın döllenme algısı nasıl oluşturulmuştur? Başak şeklindeki bitkiler, tarım bitkileri, özellikle buğday, arpa gibi bitkiler bir insanın giysi kolundan sokulduğunda vücudunda hareket ettikçe ilerlerler. İlerledikçe bu bitkilerin genital organlara kadar ulaştığı görülmektedir. Dolayısıyla tarımla ulaşan kadınların bitkilerden döllendiği konusunda da mitolojide unsurlar vardır. Örneğin bir Firik mitosu olan Attis mitosunda Attis'in badem çağlasından hamile kalan su perisi Nana'nın oğlu olduğu düşüncesi söz konusudur. Dolayısıyla tohumlar kadınları döllemektedir. Onları hamile bırakmaktadır diye bir algı vardır. Bu yüzden günümüz Anadolu kadınları çocuk sahibi olmak isteyen, çocuk sahibi olamamış kadınlar herhangi bir dönemde, yılın herhangi bir döneminde çocuk sahibi olabilmek için badem ağacı altında sabaha kadar yatarlar. Hala günümüze de yansıyan unsurlar söz konusudur. Bu buğdayda da aynı şekilde devam etmiştir. Buğday başakları insan vücudunda ilerlemektedirler. Buğday başağını bir yere iliştirirseniz hareket ettikçe bunlar vücudun çeşitli yerlerine ilerlerler. Buğdayla ilgili inançların kökeni de Anadolu'dur. Çünkü buğdayın kökeni Anadolu'dur. Buğdayla ilgili ilk ölü gömme adetlerindeki ilk buğday tanelerini Kalkolitik çağda görüyoruz. Kalkolitik çağ günümüzden milattan önce 5000'de başlıyor. Yani günümüzden 7000 yıl önce Anadolu'da buğdayla ilgili ölü gömme adetleri söz konusu. Bir pitos dediğimiz küp mezarın içinde hoker pozisyonda, yani anne karnındaki pozisyonda gömülen ölüler gömüldükleri sırada aynı zamanda içlerine, bu pitosun içine, kübün içine buğday taneleri dağıtılmaktadır. Buğday taneleri atıldıktan sonra küp kapatılıp mezarına konmaktadır. Buğday tanelerinin atılması ne demektir? Küp aslında annenin karnını sembolize eder, plasentasını sembolize eder, rahmini sembolize eder. Çocuk veyahut ölen yetişkin öldükten sonra yeniden doğsun diye anne karnına buğday tohumlarıyla gömülür. Hatta bu tohumların yeşermesi için mezara su dökme geleneğinin de binlerce yıl öncesinden gelen bir Anadolu geleneği olduğu. Günümüzde hala mezarlara su dökülür ziyaret edildikçe. Bunun nedeni binlerce yıl öncesinden mezara tohum atma geleneği ve o tohumun mezardaki tohumun yeşertilmesi ile o kişinin yeniden doğuşunun paralelliğinin kurulmasıdır. İnanç alanında o kişinin yeniden canlanacağı algısının oluşturulması, tohumların bu süreçte kültürel bir üst yapıyı desteklediğini göstermektedir. Yine günümüzde hala Anadolu kültüründe Ankara köylerinde ölen kişiler öldükten sonra mezarlarına buğday tanesi atılmaktadır. Daha geçen 2 yıl önce bir iş arkadaşımın babası vefat etti. Ankara'nın Kazan ilçesinde gömüldü ve ölü gömme sırasında bu mezara buğday taneleri atıldığı söylendi. Bu buğday taneleri atılma uygulaması dediğimiz gibi 7000 yıllık bir Anadolu geleneği. Bu şunu gösteriyor. Tarım 10.000 yıl önce Anadolu'da başladı. Tarım başlar başlamaz kendi kültüründe doğurdu. Tarım bitkilerine bağlı olan kültürel süreklilik o kadar güçlü ki
10 bin yıl önce başlayan ritüel uygulamalar, o tarım bitkileriyle ilgili başlayan kültürel uygulamalar çok güçlü bir şekilde günümüzde de aynen devam etmektedir. Hatta bazı tarım bitkilerinin isimleri binlerce yıl önceden bu yana değişmemektedir. Örneğin Hititler nara nur mu derler? Hurriler milattan önce 2000'lerde yaşamış uygarlıklar Nuranti derler. Günümüzde nar olarak devam ediyor. Benzer. Yine Hititler günümüzden 4000 yıl önce yaşamış Hititler zeytine zertum derler. Günümüzde zeytin olarak geçmektedir. Dolayısıyla kültürel süreklilik hem uygulamalarda, ritüel uygulamalarda hem de bitkilerin isimlerinde, kültürel süreklilik bitki isimlerinde de devam etmektedir. Bir kavmin, örneğin Hint Avrupalılarla ilgili kitapları okursanız, bir kavmin izini sürebilmek için, kökenini sürebilmek için özellikle bitki adlarını kullanır uzmanlar. Tarım bitkilerinde de bitki adları o kadar kolay değişmez. Eğer bir tarım bitkisi bir yerden köken almışsa, onunla ilgili tanrıça veya tanrılar veyahut bitki isimleri de oradan köken almış olma ihtimali yüksektir. Dolayısıyla kültürel sürekliliği besleyen bir tarımsal uygulama söz konusudur. Yani çağları birbirine benzeştiren, birbirine kültürünü birbirine aynı kılan bir uygulama söz konusudur. Yine işte dedik bademden döllenme mitosu söz konusu. Firik Kibele uygulamalarında bahar bayramı yapılır. Bahar bayramı 21 Mart'ta başlar. Mart'ın özelliği şudur. Mart ayında bademler de çiçek açmaya başlar ve ilk çiçeklenen ve ilk meyve veren ağaç bademdir. Aynı zamanda da bir kültür bitkisidir. Dolayısıyla bademin çiçek açtığı dönemlerde bir Kibele şenliği, Attis'in yeniden doğduğuna inanılır. Kibele'nin sevgilisinin yeniden doğduğuna inanılır. Attis'ten de bütün bitkiler, Attis'in kanından da bütün bitkiler doğa canlanmıştır. Dolayısıyla doğa bayramının başlamasını tetikleyen bir kültür bitkisi söz konusudur. İlk çiçeklenen ve ilk meyvelenen meyve insanlarda bir umut, bir kurtuluş algısı oluşturur. Dolayısıyla artık soğuktan kurtuluyoruz, ölümden kurtuluyoruz, yiyeceğe ulaşıyoruz algısı oluştuğu için insanlarda bunun bir tanrısallık özgülemesi ve kutlamayla süslenmesi söz konusudur. Yine bitkilerimizden incir çok önemli bir maya kaynağıdır. Ve maya kaynağı olduğundan dolayı insanlar ekmek yapımıyla ilgili olan tanrıçalara özgülemişlerdir. Antik Yunan'da Demeter, ekmeğin ve buğdayın tanrıçası Demeter'in de bitkisidir incir. İncirden ekmek mayası, peynir mayası ve yoğurt mayası yapılır. Ayrıca meyvesi de yenir. 5 yapraklı, yaprağının 5 çıkıntılı olması, ele benzemesi onun tanrıçalarla özgülenmesini daha da pekiştirmektedir. Çünkü ana tanrıça inancında Kibele'nin sembolü 5 sayısıdır. El aynı zamanda genital organları kapayan, rahmi kapayan mitolojide ve ikonografide kullanılan önemli bir unsurdur. İncir yaprağı kullanılması incir ile döllenme süreçlerinin yani mayalamadan kaynaklanan döllenme süreçlerinden dolayı incir genital organların kapanmasında ikonografide kullanılmıştır. İncir o kadar saygı görür ki günümüzde hala incir ağacının dalını hiçbir yerde yakılmaz. Yakılması uğursuzluk getireceğini, insanın çarpılacağı düşünülür. İncir ağacı altında uyunmaz. İncir ağacına hürmet gösterilir. İncir ağı eğer bir annenin sütü fazla olursa, bebeğin içemeyeceği kadar fazla olursa bu süt ziyan edilmez. İçine çörek otu konup incir ağacı dibine gömülür. Evlerdeki yanan ocak külleri ulu orta dökülmez. İncir ağacı dibine dökülür. Neden? Çünkü incirin külünden ekmek mayası yapılır. Ekşi maya dediğimiz ekşi maya ekmeği incirin külünden yapılır. Dolayısıyla sen bana mayalayacak, ekmeği mayalayacak bir şey veriyorsun, kül veriyorsun. Dolayısıyla ben ocaktaki külü de sana tekrar geri veriyorum. Bu kutsaldır. Kül Anadolu kültüründe kutsal ocağın sembolü olan bir husustur. İncirin dolayısıyla çok çarpıcı algıları söz konusu. Roma döneminde sadece kadınların katıldığı bir incir bayramı düzenlenirdi. İncir yapraklı kulübelerle süslenirdi. Bu da işin ritüel tarafı. Yine üzüm asması, Anadolu'da üzüm biraz önce dediğimiz gibi ekmek mayalayan ender tarım bitkilerinden biridir. Kuru üzüm taneleriyle bir ekmeği mayalayabilirsiniz.
Dolayısıyla Neolitik çağda milattan önce 6000'lerde Anadolu'da kültüre alındığı söylenen üzümün de yeniden doğuşla ilişkilendirildiği metinlerde söylenmektedir. Yeniden doğuşun mayalanma ile ilgili olduğu, dolayısıyla bir hamur mayalıyorsa birinin doğumunda anne karnını da şişirecektir. O süreçlerle ilişkilidir bu bitki algısı söz konusudur. Aynı zamanda üzümün, şarabın ve diğer alkollü içeceklerin mayalanmasında kullanılması Anadolu kültürlerinde, Anadolu tanrılarının ortaya çıkmasında çok önemli bir rolü olmuştur. Dionysos, Anadolu bir tanrıdır ve şarabın tanrısıdır, mayalanmanın tanrısıdır. Aynı zamanda bereketin de tanrısıdır. Bir üzüm ezildiğinde nasıl şarap olursa bu kültte de, bu inançta da bir insan öldüğünde mutlu bir öte dünyaya gidecektir. İnsanın ruhu şarap gibidir. Şarap gibi farklı bir boyuta geçecektir. İnancı vardır. Yani üzüm Anadolu inancında bereket tanrısı ile ilgili inançlarda mutlu bir öte dünya algısı ve sunusu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla Roma döneminde özellikle Anadolu'da şarap tanrısı kültü, inancı çok yaygındı. Bu aynı zamanda Hristiyanlığı da çok etkileyen bir unsurdur üzüm. İsa'nın işte benim kanım şaraptır, etim de ekmektir demesinin kökenleri Anadolu'daki bir şarap tanrısı ve üzümden kaynaklanan şarap tanrısı inancına kadar insanları götürmektir. İsa'nın çarmıhta ezilmesi, üzümün ezilmesi gibidir. Akan kan şaraptır, yeni bir boyuta geçmektedir, ölmemektedir. Dolayısıyla tabii Hititlerde de yansıması söz konusu. Hititlerde İvriz kabartmasında, Geç Hitit devri Konya İvriz kabartmasında bir elinde üzüm salkımı, bir elinde ise başak tutan baş tanrı Taru vardır. Baş tanrı Taru'nun hem üzümü hem başağı tutması birbirini tamamlayan iki unsurdur. Neden? Çünkü o başaktan elde edilen unu mayalayacak, hamuru mayalayacak o üzümdür. Bereketin tanrısı, üzüm bağların tanrısıdır. Aynı zamanda Hititlerdeki baş tanrı Taru. Dolayısıyla tarım bitkilerinin fonksiyonel özellikleri, besleyici özellikleri, özellikle gıdalarda oluşturdukları değişimler, mayalama süreçleri onların algısında değiştirmektedir. Nar, Ön Asya kökenli olan nar, Anadolu kültürlerinde de çok önemli bir yeri vardır. Günümüz Anadolu'sunda nar parçalama töreni vardır. Düğünlerde, düğün bayrağına nar takılır. Narın yanı sıra iki unsur daha takılır. Birisi soğandır, üçüncüsü de elmadır. Elma, soğan, nar, üç tarım bitkisi doğurganlıkla veyahut evlilikte çocuk doğmaya hazırlıkla ilişkilidir. Her üç unsur da tarım ürünü de düğün sonunda eve giderken parçalanır, yere atılır. Üçünün ortak özelliği budur. Nar dolayısıyla evlilikte bekaretin kaybolması ve döllenmeye hazırlıkla ilgili bir şeydir, meyvedir. Peki nar, Antik Yunan'da ise Demeter mitosunda nar yiyen tanrıçanın kızı 4 nar yemiş ve 4 ay kış olmuştur. Burada bir çelişki görünüyor. Yani bereketle olan bütün algılarda bereketi sağlayan bitkilerin kışı getirmemesi gerekir. Narda böyle bir terslik var. Bunun açıklaması da şu: nar, Kibele'nin ve Demeter gibi tanrıçaların meyvesi olduğu kadar aynı zamanda kadınlık hormonları üzerindeki etkisi dolayısıyla narda östrojen hormonu vardır. Bitkisel östrojen hormonu. Nar kadınlardaki estron hormonu düzeyini değiştirir. Antik dönemdeki binlerce yıl önceki narlarda bu etki daha fazlaydı. Dolayısıyla kadınlar çocuk doğurmak istemedikleri zaman nar yiyerek doğumu engelleyebilirlerdi. Nar kadınların elinde çok önemli bir silahtı erkeklere karşı. Dolayısıyla belirli dönemlerde kadınların nar yemesi yasaklanmıştı. Antik dönemde. Mesela bayram süresince Tezmaporia denen bir bayram vardır. O bayramda kadınların nar yemesi yasaklanmış. Dolayısıyla nar kadının günümüzdeki feminist bir karşı çıkışının sembolü gibi görülebilir antik dönemde. Kibele'nin elinde nar vardır.
Kibelenin'deki bunlar çoğu kaynakta veya o Demeter'le ilişkilendirilen nar çoğu zaman doğurganlıkla ve bereketle ilişkilendirilmesine rağmen asıl doğrusu olan şu: doğurganlığın kilidini ben elimde tutuyorum demektir. Erkeğe karşı narın böyle bir şeyi vardır. İnisiyatif bende mesajı verir. Ana tanrıça inançlarında da güçlü bir unsurdur. Tabii narın besleyici özellikleri veya diğer özellikleri farklı. Narın tabii ezildiğinde kanlı bir şey ortaya çıkması, bu plasentanın kanlı bir şekilde doğumun olduğu konusunda doğumla ilişkilendirilmesine de yol açmıştır. Zeytin var. Zeytin de çok önemli bir Anadolu bitkisi. Kültüre alındığı coğrafya yine Anadolu'nun güneydoğu bölgesindeki Akdeniz kıyıları. İşte günümüzde zeytin denildiği zaman akla Ege gelir. Hep çünkü popüler olmuştur veya işte Yunan mitosu zeytine sahip çıkmıştır. Atina'nın isminin konulması sırasında Athena'nın bunu hediye ettiği iddiaları söz konusudur. Aslında zeytin Athena'nın ve Atina'nın bitkisi değildir. Adana'nın bitkisidir. Athena ve Atina isimlerinin kökeni de Adana'nın da olduğu Güneydoğu Anadolu'dur. Bronz çağında Şanlıurfa'da bir yerleşimin adı Adena'dır. Yine Adana kökü de M.Ö. 2000'lerde Anadolu'nun güneyinde ortaya çıkan uygarlıklardan almıştır. Athena zaten Yunan tanrısı değildir. Orta Doğu'dur. Orta Doğu'dan köken almıştır. Gerek etimolojisi gerekse bunun göstergeleri hatta Herodot şu cümleyi kullanır: bütün Yunan tanrıları Yunanistan'a Orta Doğu'dan gelmiştir diye. Bizden değildir bunlar diye de beyanları söz konusudur. Nitekim aslında zeytinle ilgili kültürü Atina'da veya Yunanistan'da değil, Adana'da ve Güneydoğu Anadolu'dan aramak lazımdır. Çünkü çıkış yeri de, dünyaya yayılış yeri de bu coğrafyadır. Zeytin tabi Antik Yunan'da çok popüler olmuştur. Zeytin bahçesi zeytin ağacı olmayan yerde felsefe yapılmıyordu. Çok ilginç bir şeydir bu. Felsefe bahçeleri zeytin ağacının olduğu bölgelerde yapılıyordu. Dikkat edin, bütün felsefe okullarının olduğu bölgelerde zeytin yetişir. Yine Anadolu antik uygarlığında arkeolojiyle ilgileniyorsanız Athena tapınakları, zeytinle ilişkili olan Athena tapınakları hep zeytinin yetiştiği bölgelerdedir. İç kesimlerdeki antik kentlerde, Yunan ve Roma kentlerinde Athena tapınakları olmaz. Dolayısıyla bitkiye bağlı bir üst kültür ve dinsel algı söz konusudur. Çok etkili bir dinsel algı. Peki zeytin neden felsefeyle ilişkilendirilmiştir? Neden sabrın, barışın sembolü olarak algılanmıştır Anadolu kültürlerinde? Zeytinin tıbbi özellikleri burada çok etkilidir. Zeytinin tabi yaprağının şekli mızrağa benzemesi, Athena'nın elinde tuttuğu ikonografide göstergesinde Athena'nın elindeki mızrakla ilişkilendirilmesi gibi unsurlar veyahut zeytinden elde edilen ışığın tapınakları aydınlatmada kullanılması, onun felsefeyle ilişkilendirilmiş olması konusunda çeşitli görüşlerin ileri sürülmesine sebep olmuştur. Ama en önemli özelliği şudur: zeytinin felsefeyle, barışla ve dinginlikle ilişkilendirilmiş olmasının sebebi, şeker hastalığına karşı çok önemli bir şey vardır. Günümüzde tıbben de doğrulanmıştır bu. Zeytin ekstresi, zeytin yaprağı ekstresi, zeytin meyveleri şeker hastalığı gibi, tansiyonu arttırır, tansiyon gibi veyahut sinirsel hastalıklar gibi unsurlarda binlerce yıldan bu yana tedavi amaçlı sakinleştirici olarak kullanılmaktadır. Yumuşatıcı. Hem vücudun yumuşatılması hem de davranışların sakinleştirilmesi. İçe kapanır. Eğer sakin olamazsanız, rahatlayamazsanız felsefe yapabilmek için olan içe dönüklüğü de sağlayamazsınız. İlk önce sakin olacaksınız. O sakinliği sağlayan da zeytin ağaçlarındaki meyve. Zeytin ağacında bulunan, zeytinin özünde bulunan oleuropein denen bir madde kan şekerini %5 oranında düşürür. Zeytin yaprağı ekstresinde bu bilimsel olarak da kanıtlandı. Dolayısıyla şekerin düşürülmesi, tansiyonun düşürülmesi zeytinin barışla ilişkilendirilmesine sebep olmuştur.